Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kendi tasarladığım modern ağaç evin sanal turunu birlikte inceleyeceğiz. Bu evi tasarlarken doğanın içerisinde bir ev tasarlasaydım nasıl bir şeyler ortaya çıkarırdım onu düşündüm. Çevreye, doğaya mümkün olan en az zararı vererek ama bir yandan da modern yapı teknolojilerini kullanarak evin konforundan vazgeçmeden nasıl bir tasarım yaparım bunlara odaklandım. Ağaçlık bir alanda ağaçları kesmeden modern bir yapı yapacak olsaydım acaba bunu nasıl yapardım? Evet, hep beraber izleyelim. Evimizin içerisinde 2 adet ağaç var. Bu ağaçlar kesilmedi ve araziye müdahale edilmedi. Araziye mümkün olan en az müdahale ile evi tasarlamaya çalıştım. Bunun için evimiz zemin katta başlamıyor, birinci katta, yani bir kat yükselerek başlıyor. Araziden doğayı izleyerek merdivenlerle binanın girişine doğru ulaşıyoruz. Araziden doğayı izleyerek evin girişine merdivenleri çıkarak ulaşıyoruz. Merdivenler ahşap ve metal kombininden oluşuyor. Dairesel bir forma sahip, projenin birçok kısmında olduğu gibi. Projenin birçok yerinde ahşap dokuyu hissediyor olacağız. Bunun sebebi de doğanın içerisinde bir ev yapıldığı için burada ahşap dokuyu ben çok yakıştırıyorum. Çünkü dışarıda ahşabı görürken bir yandan da projenin içerisinde gene aynı dokuyu, o ahşap dokuyu görüyorsunuz ve göz, beyin bunu bütünlüyor. Giriş kapısından içeri girerek evin giriş holüne ulaşıyoruz. Hemen solda vestiyeri görüyoruz ve giriş kapısından içeri girdiğimizde karşımızda bizi ilk karşılayan şey evin içerisindeki birinci ağaç. Temperli cam doğramaların ardından ağacı görüyoruz. Aslında evin içerisine giriyoruz ama sanki doğayı yaşamaya devam ediyormuşuz gibi. Hatta yalnızca ağacı görmüyoruz, zemindeki çimenleri, bitki örtüsünü de görmeye devam ediyoruz. Evin birçok noktasından bunların hepsini seçebiliyor olacağız. Solda ahşap doku ve beyaz renklerle tasarlanmış vestiyerimiz var. Zaten evin çoğunluğunda beyaz renk ve ahşap dokuyu görüyor olacağız. Sağda hemen bir hazırlanmak için küçük bir bankımız var. Gene ahşap dokuyu bu bankamızın ayak kısımlarında da görüyoruz. Ve evde iç mimaride çok etkin olan bir renk bej rengi. Giriş holünden ya sola doğru ilerleyebiliriz ya da sağa doğru ilerleyebiliriz. Aslında buradaki ilerlediğimiz alanlar tam olarak bizim standart bildiğimiz koridorlar gibi değil de daha çok dairesel alanların kesişiminden oluşmuş boğazlar gibi. Sağdaki boğazdan ilerlediğimiz zaman biraz ilerlemeye devam ettiğimizde ilk gözümüze çarpan yemek masası. Gene evin iç mimari havasına uygun olacak şekilde ahşap sandalyeler, modern, sakin bir masa tasarımı ve masanın arkasında hem içerideki evin içerisindeki ağacın manzarasını izliyoruz. Diğer tarafa doğru baktığımızda da dışarıdaki doğa manzarasını boylu boyunca burada görüyoruz. Burada oluşturmak istediğimiz aslında evin içerisindeyiz ama sanki doğanın içerisinde bir yemek yiyormuşuz gibi, sanki açık alanda ağaçların içerisinde bir ormanda yemek yiyormuş gibi her gün bu hissi yaşayarak yemek yiyebilmek. Biraz daha ilerlediğimizde mutfağı görüyoruz. Mutfakta gene yemek yaparken manzarayı izleyerek, doğayı izleyerek ve hissederek yemek yapmak için böyle bir form üzerinde oluşturuldu. Yay bir mutfak tezgahı var. Bu yay binanın cephesine paralel, dışarıyı izleyerek yemek yapmak için oluşturuldu. Küçük bir oturma bölümü var. Burada daha çok bir kahvaltı, hızlıca bir kahve içmek için oluşturulmuş bir mekan. Tezgahın hemen arkasında buzdolabını ve buzdolabının içerisinde bulunduğu mutfak ünitesini görüyoruz. Mutfakta da gene 5 tonlarını, ahşap dokuyu görmeye, hissetmeye devam ediyoruz. Evde genel olarak vermek istediğim hava dingin, sakin bir hava. Evin içerisindeki aksesuarların, mobilyaların özellikle ön plana çıkmasını istemedim ki evin kendi formunun güzelliği ön plana çıkabilsin. Doğayı izlediğin o güzellik ortaya çıkabilsin. Çünkü evde en çok dikkat çekmesini istediğim şey doğa oldu. Yani ağaçlar, yeşillik, manzara. Tasarlanan her şeyin bununla bütünleşmesini ve bundan daha ön plana çıkıp daha çok göze çarpmamasını istedim. Çünkü eğer çok oymalı, çok parlak altın renginde
ya da daha farklı bir iç mimari tasarım uyguluyor olsaydım o zaman bu güzellikler geri planda kalacaktı. Mutfak koridorundan ilerliyoruz ve iki ağacın ortasında kalan evin ana oturma mekanını buluyoruz. Sağında ve solunda 2 adet kapı var bu oturma mekanının. Bunlar eve ait olan 2 adet yatak odasına açılan kapılar. Bu iki yatak odası dışarısındaki bütün mekan tek bir parça halinde tasarlandı. Yatak odaları daha fazla mahremiyete sahip. Dolayısıyla duvar daha fazla kullanıldı oralarda. Gene oturma mekanına da baktığımız zaman ağaçları, doğayı ve evin formunu ön plana çıkarmak için gene daha sade, daha dingin bir tasarım. Evin her yerinde olduğu gibi burada da devam ediyor. 5 tonlar, ahşap doku, bir adet kütüphane ve ayrıca 2 adet de dolap görüyoruz. Gene ahşap tonların hakim olduğu. Evin içerisinde bulunan ikinci ağacın etrafındaki yayaya doğru ilerlediğimiz zaman da ikincil oturma mekanlarını görüyor olacağız. Manzarayı izlemeye yönelik. Evet, soldan ilerlediğimiz zaman önce bizi ikinci bir yemek masası karşılıyor. Bu yemek masası daha küçük. Çay, kahve bölümü ya da misafirlerini bir şeyler içmek için ağırlama bölümü olarak düşünüldü. Bu yemek masası bölümünden ilerlediğimiz zaman ikinci bir oturma mekanı görüyoruz. Gene ikili daha küçük koltuklarla daha küçük, daha samimi ortamlarda kullanılacak ikinci bir oturma mekanı oluşturuldu. Evi tasarlarken dikkat etmeye çalıştığım şey mekanı çok fazla mobilyaya boğarak doğayı arka planda bırakmamaya çalışmaktı. Ara ara doğayı izleme mekanları oluşturmaya çalıştım. Bu ikinci yayın etrafında bir balkon görüyoruz. Ahşap bir zemin ve ahşap korkuluklarla oluşturulmuş, sakin, dingin bir balkon tasarımı. Gene sade, minimal mobilyalar burada da devam ediyor. Hemen yemek masasının solundaki kapıdan ulaştığımız bu balkon cephe boyunca neredeyse devam ediyor. Şimdi sırada yatak odaları var. Yatak odalarını inceleyelim. Yatak odalarında dairesel formu evin içerisinde olduğu kadar güçlü değil. Bu birazcık kırılıyor. Daha kolay tefrişlenebilir hale getiriliyor. Çünkü yatak odaları çok daha küçük bir metrekare üzerine kurulduğu için tamamen dairesel olsaydı kullanıcıların verimli bir şekilde kullanması gerçekten çok daha zor olacaktı. Yine evin içerisine hakim olan sakin, dingin tasarım bu yatak odalarının ikisinde de devam ediyor. Evin neresinde tamamında gördüğümüz yayları yatak odasında sadece köşe birleşimlerinde görüyoruz. Duvarların köşe birleşimlerinde. Tüm evde doğramaların etrafında gördüğümüz ahşap çıtalar, dış cephede gördüğümüz ahşap çıtalar burada da devam ediyor. Doğramaların arkasında ahşap çıta kullanmanın en güzel yanından birisi hem perde olmadan o kısımlarda, kullanıldığı kısımlarda mahremiyeti sağlıyor. Bir yandan da gerçekten mekana çok güzel gölgeler düşürüyor. Olduğundan çok daha zengin gösteriyor. Çok daha fazla dokular, ışık oyunları oluyor. Evet, yatak odasında köşede giyinme bölümü görüyoruz. Açık raf sistemleriyle oluşturulmuş, ahşap çıtalardan oluşturulmuş ızgaralardan meydana gelmiş kayar kapılarla yatak odasından ayrılıyor bu giyinme alanı. Hemen giyinme alanının yanında banyo kapısını görüyoruz bu yatak odasına ait olan. Onun yanında da bir çalışma alanı bölümü var. Burada kullanılan tuğla duvar birazcık daha rustik bir hava katması için daha eskitme görüntülü olarak uygulandı. Hemen pencerelerin, doğramaların önünde gene doğayı izleme alanı, küçük bir oturma alanı oluşturuldu. Gene gördüğünüz gibi yatak odalarında da ahşap doku, beyaz, bej renkler hakim. Şimdi biraz da banyoları inceleyelim. Banyoda doğramanın hemen önünde küveti görüyoruz. Gene banyoda da sakin, dingin bir tasarım hakim. Bu sefer buradaki doğramada banyo doğramasının artık ahşap çıtalarla tamamen kapatıldığını görüyoruz. Bu da burada banyoda mahremiyeti sağlamak için ama aynı zamanda ışıktan ve havalandırma avantajından yararlanmaya devam ediyoruz. Gene yay şeklinde bir tezgah, oldukça sakin bir tasarım. Gene bej tonlarında renkler, dairesel formlarla tasarlanmış dingin bir banyo. Diğer yatak odamıza geçelim. Diğer yatak odamızda artık giyinme bölümü yok. Bunun yerine bir gardırop kullanıldı burada. Ayrıca giriş kapısı da diğer yatak odasından daha farklı. Diğer yatak odasında giyinme odasının olduğu yerde artık burada giriş kapısı var. Gene bir tuğla duvar önünde oluşturulmuş çalışma alanı bölümü. Banyoların tasarımı da bu yatak odasında diğer yatak odasındaki banyoyla aynı banyo. Sakin, dingin, ferah tasarım burada da devam ediyor. Gene manzarayı izlemeye yönelik bir oturma alanı var. Gene ahşap çıtaları burada da görmeye devam ediyoruz. Şimdi biraz da binamızın teras çatısını inceleyelim. Terasta oluşturulan oturma alanlarına bakalım.
Terasa çıkmak için buradaki merdivenleri kullanıyoruz. Bu merdivenlerden gene binaya paralel olarak kıvrılarak terasa ulaşıyoruz. Terasta gölgelik olarak metal ızgaraları görüyoruz. Beyaz metal ızgaralar. Bunlar hem güneşten koruyor hem de çok güzel gölgeler düşürüyor terasa. Bu yüzden de mekana bir zenginlik katıyor. Burası sonuçta bir teras olduğu için uzun vadede bu metal ızgaraların üzerine ekstra bir koruyucu tabaka koyarak güneşi daha fazla kırabiliriz. Ya da ama bence benim tercihim buraya herhalde bir sarmaşık ekmekten yana olurdu. Bir sarmaşık bir bitki ekmekten yana. Evet, teras çatıda artık binamızın ortasında bulunan 2 adet ağacı tamamıyla görüyoruz. Terasta da hem yemek alanları hem manzarayı izleme alanları oluşturuldu. Oturma alanları oluşturuldu. Yatak odasında olduğu gibi terasta da tuğla duvarlar kullanıldı ama bu sefer beyaz renkte daha dingin bir tonda kullanıldı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.